Hepinize merhaba. Şimdi size bir tarif vereceğim. Umarım kağıt kaleminiz yanınızdadır. Ya da boş verin kağıdı kalemi. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Bir bardak su, birazcık üre, azıcık glikoz, bir tutam tuz ve gereği kadar organik maddeler. İşte size evrendeki bütün duyguların tarifini vermiş bulunmaktayım. Osmanlı Devleti'nde 1688 ila 1701 yılları arasında 2 kez kaptanı deryalık yapan Hüseyin Paşa, Venediklilerle yapılan deniz savaşlarının birinde çok ağır bir şekilde yaralanmasına rağmen iyileşip geri dönmesinden dolayı İtalyanlar tarafından yarı ölü anlamına gelen Mezza Morta lakabını almıştır. Mezza Morta Hüseyin Paşa seferden döndüğünde Hanım Hanife Hatun tarafından kapıda karşılanır. Paşa'yı beklediği süre boyunca akıttığı gözyaşlarını bir şişede biriktiren Hanife Hatun gözyaşlarını kapı eşiğine döker. Bunlara basmaya kıyamayan Hüseyin Paşa hanımının elindeki şişeyi alır ve içindeki gözyaşlarından bir damlayı hanımının yanağına damlatır. Akan damlayı dudaklarıyla oradan alır ve şu sözleri sarf eder: Allah senin hasretini bir daha göstereceğine şu bir damlaya muhtaç bıraksın. İşte size birkaç dakika önce tarifini vermiş olduğumuz bu suyun aslında ne kadar da önemli olduğunu tarihteki bir olayla kavramış olduk. Her damlası o kadar önemli ki yanaklarımızdan süzülüp yok olmadan şişelere toplanan bu sıvı M.Ö. ta 4. yüzyıla kadar dayanıyor. Sevenlerin askere giden eşlerine ya da ölen yakınlarına sevgilerini belirtmek için yaptıkları bir ritüel olan bu şişeler ölüyle beraber gömülürdü. Şişelerin içindeki doluluk oranı ölen kişiye duyulan sevgiyi temsil ederdi. Şişenin içindeki sıvı eğer ki buharlaşırsa bu tutulan yasın bittiği anlamına gelirdi. Ama şişedeki sıvının buharlaşmaması için özel tıpalar takılırdı. Bu da yası içerisinde saklamak, kederi, üzüntüyü hiç unutmamak anlamındaydı. Kimileri ise bu anlatılanların birer hikaye veya mitten ibaret olduğunu söylediler. Mezarlarda bulunan şişelerin aslında gözyaşı için değil, parfüm için olduğunu dile getirdiler. Öyle ki bizi ilgilendiren kısım başta vermiş olduğumuz tarifin hangi kaba konduğu değil, bizzat kendisidir. Gözyaşı dökmek duygular olan bütün canlıları kapsar. Duygularını dışa vurmak tüm varlıkların ihtiyacıdır. Ağlamaksa bu ihtiyaçların en belirgini. Peki nedir bu sıvıyı bu kadar değerli yapan? Aşk mı? Sevgi mi? Hüzün mü? Heyecan mı? Mutluluk mu? Şaşkınlık mı? Korku mu? Özlem mi? Acı çekmek mi? Ya da belirsizlik mi? Yoksa bu saydığımız duyguların tümü mü? Belki de bu sıvıyı bu kadar değerli yapan şey akması değil, ne için aktığıdır.